Her ülke mutlaka Suudi Arabistan'la bir şekilde arayı iyi tutmak zorunda. Çünkü hac çok önemli bir imkan. Hacca gidecek olan insan sayısı, bunun kaç kişinin olması gerektiği ya da o yıl kaç kişinin hacca kabul edilebileceği Suudi Arabistan'daki yetkililerin ağzına bakan bir mesele. İdeolojisiz yaşanamaz coğrafyada. Yani tamamen kendi içine bir dönüşümle yaşıyor şu anda Suudi Arabistan eş zamanlı olarak. Tümüyle eski ideolojik kodlarından sıyrıldığını, tamamen artık ılımlı İslam'a döndüğünü, buna kendi ifadeleri. İslam dünyasındaki herhangi bir ülke gibi olmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Suudi Arabistan'la İsrail'i konuşacağız bugün. Bundan sonrasında ne olacak? Bir normalleşme ya da bir barış anlaşması söz konusu olabilir mi? 7 Ekim'den önce zaten Aksa tufanı başlamadan önce Suudi Arabistan yetkililerinden bu konuda en üst düzeyde hatta açıklamalar gelmiş. Muhammed Bin Selman, Veliaht Prens ki şu anda ülkenin zaten fiili yöneticisi kendisi. İsrail'e kapsamlı bir barış anlaşması imzalamaya çok yakın olduklarını söylemişti. Çok yakın ki ifadesini de altını çizerek. Tabii Suudi Arabistan uzun bir zaman özellikle Siyonist karşıtı mücadele, İsrail'in Filistin topraklarında ve bölge ülkelerine yönelik olarak yapmakta olduğu saldırgan uygulamalar noktasında oldukça dirençli bir tutum sergiledi. Hatta ülke tarihinde bir yönetici, bir kral bu politika sebebiyle öldürüldü sarayında 1975'te Kral Faysal malum. Fakat sonrasındaki süreçte kademeli olarak Suudi Arabistan yönetimi İsrail'le daha soft ilişkiler geliştirmeyi seçti ve nihayet Muhammed Bin Selman'ın iş başına gelmesinden itibaren de 2015-2017 özellikle sürecinden itibaren Suudi Arabistan'ın İsrail'le giderek daha da yakınlaştığını görüyoruz. Bir taraftan İran'la ilişkiler, İran'ın bölgede yayılmacı bir politika izlemesi, bir taraftan Amerika ile işte Çin arasında, Rusya arasında Suudi Arabistan'ın kendince bir denge politikası kurmaya çalışması gibi farklı faktörlerle ki malumunuz Yemen'deki 7 Ekim'den önce gerçekleştirilen barış sürecinde İran'la Suudi Arabistan'ı masaya oturtan da Çin oldu. Bu çok sürpriz bir aktördü tabii. Ne Amerika, ne Rusya, ne bir başkası. Bu açıdan baktığımız zaman tabii bölgede bir takım paradigmaların değişmeye başladığı görülüyor. Suudi Arabistan yönetimi şimdiye kadar ki çok kesin, katı, keskin İsrail karşıtı politikalarını tamamen değiştirerek, reddederek, bu politikalarından dönerek kapsamlı bir barış anlaşması imzalamaya hazırlanıyor görünüyor. 7 Ekim'de Aksa tufanı başladığı zaman İsmail Haniye bir açıklama yapmıştı. Bu Aksa tufanı için yaptık, niçin böyle bir süreç başladı? Zikretmiş olduğu 3 tane sebepten bir tanesi bölgede demişti barış treni, normalleşme treni bazı başkentlere uğramaya başladı. Biz de bunu engellemek istedik. Tabii ülke ismi zikretmedi. Fakat barış treni, normalleşme treni derken kastettiği şeylerden birisinin nihayetinde 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas gibi ülkelerden sonra Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme süreci olduğu açıktı. Çünkü şu anda Hamas birçok mensubu Suudi Arabistan'da hapishanede tutuluyor hala terör örgütü suçlamasından dolayı. Çok ciddi bir şekilde bu 7 Ekim sürecinden itibaren Hamas-Filistin, Suudi Arabistan ilişkilerinin gerildiğini biliyoruz. Suudi Arabistan yönetiminin bizatihi 7 Ekim'i İran'la birlikte Hamas'ın kendisine attığı bir gol olarak okuduğunu görüyoruz. Bu açıdan bu süreç evet biraz geciktirdi. Aksa tufanının ben başından beri de en büyük hedeflerinden bir tanesinin Suudi Arabistan'ın İsrail'le kapsamlı bir şekilde masaya oturmasını engellemek ya da geciktirmek olduğunu savundum ki baktığımız zaman bence önemli bir açıklama bu sahadaki gelişmeler çerçevesinde. Şimdi tabii ne olur? Yani İsrail'le barış anlaşmasını Suudi Arabistan imzalarsa, Suudilerle İsrail barış masasına oturursa bölgede ne değişir onu konuşmak lazım. Çünkü daha önce 1979'da Mısır, 94'te Ürdün ve demin zikrettiğim gibi 4 tane yeni Arap ülkesi de 2020'de toplam 6 tane Arap ülkesi şu anda resmen İsrail'i tanıyor. Özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'deki Müslümanlara ait olan tarihi ve dini mekanların yönetimi, denetimi ve orada fiili yönetim yani işgal evet bir var, işgal gerçekliği var fakat 94'teki anlaşmayla Ürdün Mescid-i Aksa ve çevresindeki Müslümanlara ait dini mekanların fiili denetimini de üstlenmiş oldu, hamiliğini de üstlenmiş oldu. Tabii böyle bir barış anlaşması yapılması durumunda İsrail ile Suudi Arabistan arasında birinci oynayacak olan denge bölgede Ürdün'ün bu bahsettiğim hamilelik rolünün aşılması olacak. Suudi Arabistan tabii elinde oldukça güçlü bir maddi güç tutuyor. Bölge ülkeleriyle ve dünyanın farklı ülkeleriyle çok derin ilişkileri var. Dolayısıyla Ürdün gibi sadece dış yardımlarla ya da bölgesel konjonktürel dengelerle ayakta duran bir ülke gibi değil Suudi Arabistan. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın hamiliğini kendi üzerine alması ya da böyle bir fonksiyon üstlendirilmesi durumunda Suudi Arabistan'a
tabii ki bölgede bazı şeyler değişecek. İkincisi, tabii bu anlaşmanın ekonomik bir takım çıktıları olacak. Nihayetinde böyle bir anlaşma imzalandığı zaman ki Trump'ın söylediklerini hatırlayınız. İbrahim anlaşmaları olarak piyasaya sürülen, bu şekilde takdim edilen anlaşmalarda şöyle bir şey söyleniyordu. Artık bölge müreffeh, tamamen ekonomik açıdan kalkınmış ve ekonomik açıdan insanların sıkıntı çekmediği bir bölge olacak. Dolayısıyla şöyle bir tahmin ya da öngörü var. Özellikle İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir barış anlaşması imzalanması durumunda Suudi Arabistan maddi anlamda tabiri caizse muslukları açacak. Filistin'deki birçok hizmet daha böyle görünür hale gelecek. Filistinlerin hayatına bakan yönüyle. İsrail bunu el altından kolaylaştıracak. Yani finanse Suudi Arabistan'dan gelecek ama mesela diyelim ki altyapı çalışmaları, belediyecilik hizmetleri, bir takım böyle pratik yönden insanların hayatına bakan şeyler ya da memur maaşının ödenmesi noktasında falan ki 7 Ekim'den önce zaten Gazze'deki hükümetlerin memur maaşlarını Katar üzerinden İsrail'in ödettirdiğini, Katar'ın böyle bir işe aracılık ettiğini biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda tabii ki insanlar hani ekonomik rahatlamaya da ifade edildiği gibi bir takım böyle halkın pratik hayatına yönelik bir takım açılımlar olursa tabii ki bu barış anlaşmasının biraz daha böyle kalıcı olacağı farz ediliyor. Öbür taraftan istihbarat ilişkileri nihayetinde böyle anlaşmaların her zaman mutlaka mütemmim cüzü olur. Yani iki devlet barış anlaşması imzaladığı zaman bunların bazıları kamuoyuna açıklanmaz, bazıları açıklanmaz. İstihbarat ve güvenlik işbirliği anlaşmaları da mutlaka bu çerçevede gündeme gelir. Mesela Hamas'ı doğrudan doğruya bir terör örgütü olarak kodlayan Suudi Arabistan yönetimi acaba mesela İsrail ile istihbarat ilişkilerini ne yönde sürdürecek? Bu önemli bir nokta. Batı Şeria'da, Filistin'in farklı noktalarında, İsrail içindeki 48 Arapları dediğimiz 2 milyondan fazla Arap'ın yaşadığı bölgelerde, Hayfa'da, Akka'da, başka yerlerde, öbür taraftan Gazze'nin içinde, Kudüs'te mesela bir İsrail'le daha böyle normalleşmeyi savunan bir yeni bir güvenlik çerçevesi, konsepti mi oluşturulacak? Bu mesela önemli bir şey. İsrail'in özellikle Filistinliler içerisinde eskiden beri yapmaya çalıştığı bir uygulama var. Muhbirler yerleştirmek suretiyle Filistin saflarına gelişmeleri takip etmek. Tabii Filistinler bu noktada siyasi olarak çok gerçekten ferasetli baktıkları için sürece hem böyle muhbirlik ağı çok yaygın bir şekilde işlemedi şimdiye kadar hem de herhangi birisi ki deşifre olduğu zaman gerçekten çok ciddi yaptırımlarla karşılaştı Filistin kendi içinden. Böyle bir güvenlik anlaşması ya da güvenlik boyutu açıldığı zaman iki ülke arasında tabii Hamas'ın doğrudan doğruya etkisizleştirilmesiyle ilgili bir süreçle başlamış olacak. Çünkü zaten bunu söylüyorlar. Hamas artık sahnede olmamalı diyorlar. Öbür taraftan Filistin halkına alternatif olarak kimi sunacaklar? Mahmut Abbas yönetimi deseniz gerçekten onların da Filistin halkı nezdinde ciddi şekilde tartışmalı olduğunu biliyoruz. En son Mahmut Abbas'ın yapmış olduğu bir açıklama var. İsrail'in güvenliği bizim meselemiz olmalı. İsrail'in güvenliği önemlidir. İsrail tam bir güvenlik içerisinde yaşamayı hak etmektedir ve bunu sağlamak da bizim boynumuzun borcudur dedi mesela açık bir şekilde. Suudi Arabistan Başkenti Riyad'da yaptı bu açıklamayı. Tabii Gazze bombalanırken orada insanlar soykırıma uğrarken soykırımcı bir devletin güvenlik hakkından ve bunu Filistin devletinin sağlaması gerektiğinden bahsetmek tabii ilginç bir çelişki. Tabii bütün bunları bir barış anlaşması imzalandığında sahayı şekillendirme adına Suudi Arabistan ne kadar kullanabilecek bu önemli bir şey. Çünkü şimdiye kadar Filistin'de Ürdün ve Mısır baş aktörler olarak, Arap aktörler olarak devredeydi. Bir taraftan tabii İran'ı devreden çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat İran özellikle Hamas'a yardım ve kendisinin yönetim Şam'da olan İslami Cihat Örgütü gibi doğrudan doğruya kendisini kontrol ettiği Filistin bir takım örgütler var sahada. Bütün bunların hepsinin ikisini bir tarafa atarak, kenara iterek acaba Suudi Arabistan kendi mesela Filistin direniş hareketini mi oluşturacak? Bu bence çok zor bir ihtimal. Çünkü bu bahsettiğim hareketlerin hepsinin geçmiş 10 yıllara dayanan uzun mazileri var. O yüzden böyle bir barış anlaşması bölgede bütün dengeleri yoklayacak gibi gözüküyor, değiştirecek, sarsacak gibi gözüküyor. Ama ben doğrusu planlanan özellikle Riyad'da teorik olarak planlanan şekilde çok kolay ilerlemeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir barış anlaşması imzalanmış olsa bile sahadaki gelişmeler teorik bir takım tahminleri zorlayacak diye tahmin ediyorum. Yani şöyle şimdi bir kere Mekke Medine elinizde olduğunda yani bu çok önemli bir koz. Manevi olarak mesela Suudi Arabistan'da 2015 idi zannediyorum bir vinç devrilmişti Mekke'de Kabe'nin böyle bulunduğu alana. Vinç devrildikten sonra mesela çok fazla insan orada hayatını kaybetti. Kabe'nin içine Mescid-i Haram'da. Şu anda mesela kaç kişinin öldüğünü bile bilmiyoruz. Özellikle bazı böyle fakir fukara gariban ülkelerden mesela ölü sayısı ile ilgili ciddi şekilde bir karartma uyguladı Suudi Arabistan ve dedi ki yani sesinizi çıkarmayın bu bilançoyu artırmayın ama biz size mesela hac kotası verelim. Biraz daha böyle size yardımda bulunalım falan. Şimdi Suudi Arabistan elindeki maddi güçle
İslam coğrafyasıyla şöyle bir ilişki kuruyor uzun yıllardır. Bir kere hac kotası çok önemli bir koz. Yani her ülke mutlaka Suudi Arabistan'la bir şekilde arayı iyi tutmak zorunda. Çünkü hac çok önemli bir imkan. Nihayetinde hacca gidecek olan insan sayısı, bunun kaç kişinin olması gerektiği ya da o yıl kaç kişinin hacca kabul edilebileceği Suudi Arabistan'daki yetkililerin ağzına bakan bir mesele. Öbür taraftan tabii Suudi Arabistan özellikle İslam coğrafyasının uzak yerlerindeki bir takım fakir, gariban ya da sıkıntılar içerisinde olan ülkelerde doğrudan doğruya elindeki kapitali, maddi gücü kullanarak devreye giriyor. Birçok yerde biz Suudi Arabistan'ın yaptırmış olduğu camileri, yetiştirmiş olduğu insanları, onların işte sahada yapmaya çalıştığı bir takım böyle ideolojik dönüşümleri falan görüyoruz. Dolayısıyla Suudi Arabistan bütün bu bahsettiğim manevi kozları elinde tutarak aslında coğrafyada ilerliyor. Sahada etkili olmak için risk almanız lazım. Bölgede devreye girmeniz lazım. Bir şekilde masada bir yerde meselenin ucuna tutmanız lazım. Tabii Suudi Arabistan'ın geçmişinde Kral Faysal suikastı ciddi bir travma olduğu için Suudi yöneticiler meseleyi o noktaya zaten sürüklemiyorlar. Bu tarafta özellikle İran'ın yayılmacı politikasına karşı bir şekilde İsrail ile aynı safta durmaları gerektiğini düşünüyorlar. Amerika ile başka güçlerle dengede durarak. Tabii ideolojisiz yaşanamaz coğrafyada. Yani tamamen kendi içine bir dönüşümle yaşıyor şu anda Suudi Arabistan eş zamanlı olarak. Tümüyle eski ideolojik kodlarından sıyrıldığını, tamamen artık ılımlı İslam'a döndüğünü, buna kendi ifadeleri. Ve işte şu anda İslam dünyasındaki herhangi bir ülke gibi olmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Konserler, futbol transferleri, işte eğlence mekanlarının açılımı, sergiler, festivaller falan filan derken. Ama nasıl olacak? Mesela kuzeyde Irak ve Suriye, güneyde Yemen şu anda Suudi Arabistan'ı ideolojik olarak sıkıştırıyor. Gazze meselesinde mesela şu anda Suudi Arabistan, ki bunun haberini biz de yaptık zaman zaman, gündeme de getiriyoruz. Sosyal medyada boykot için çağrı yapan insanları bile tutukluyor. Şimdi böyle bir yönetim, böyle bir anlayış, böyle bir Filistin davası bakışı tabii ne kadar sürdürülebilir, benim şüphelerim var doğrusu. Golan Tepelerine geçelim. Şimdi Golan Tepelerinde son durum ne? İsrail biliyorsunuz zırhlı araçlar yerleştiriyor. Bunu İran için mi yapıyor yoksa artık Suriye, Lübnan için mi? Ne dersiniz? Yani şöyle, Golan Tepeleri tabii öyle bir noktada ki şimdi biz tabii Golan Tepe derken belki tepe ifadesi mevzuyu biraz böyle karikatürize edip yapıyor. Yani önemini azaltabiliyor. Çünkü orada böyle bir tane küçük tepeden bahsetmiyoruz. Lübnan'a, Suriye'ye, Ürdün'e, Filistin topraklarına, bütün coğrafyanın önemli kritik kavşak noktalarına bakan bir radardan bahsediyoruz aslında kelime manası itibariyle söyleyecek olursak. Çünkü Golan Tepeleri sadece küçük bir tepeden ibaret değil, bir yükselti aslında. Ve öyle bir hakim noktada ki tepe ki yakın zamanda bölgeyi ziyaret etme imkanımız oldu. Hakikaten nasıl bir gücü ya da nasıl bir kozu şu anda İsrail 1967 savaşından beri elinde tutuyor, işgal etti çünkü orayı. İnsan daha iyi anlıyor. Bir kere her tarafı görebileceğiniz bir gözetleme noktası. İkincisi, bölgede inanılmaz bir su var. Tabii tatlı su kaynağı, içme suyu. Bölgede zaten bölgenin geleceğine dair yapılan bütün projeksiyonlarda, tahminlerde su savaşları mutlaka şıklardan bir tanesi. Öbür taraftan su savaşları çıkmaması için bölgede su kaynaklarını bir kere uhdenizde bulundurmanız lazım. Öbür taraftan tabii orası nihayetinde bir sınıra dönüştü, işgal edilmiş bir sınıra dönüştü. 1973'te Yom Kippur Savaşı olduktan sonra sınırı bir noktadan çekildi İsrail. Kuzey Tıra bölgesini Suriye'ye geri verdi. Ama o günden beri hala bölgeyi kendi kontrolü altında tutuyor. Bu Arap Baharı denilen bölgesel türbülans yaşanmaya başladıktan sonra çok ilginç bir açıklama yapmıştı bir tane İsrailli subay. 2012'ydi zannediyorum. Dedi ki biz 1974'ten beri, yani savaştan bir yıl sonradan beri 2011'lere kadar Golan Tepelerinde sınırda hiçbir iyileştirme yapmamıştık bile. Çünkü Suriye devletinin nereye kadar İsrail'e saldırabileceğini, nereye kadar buna cüret edebileceğini ya da nereye kadar buna cesaret edebileceğini İsrail çok iyi tarttığı için Arap Baharı denilen bu kargaşa süreci başlayıncaya kadar Suriye ile İsrail arasında şöyle bir ilişki doğdu. Karşılıklı birbirinden emin olunan iki tane cephe. Yani Suriye biliyor ki İsrail buraya kadar gelir. İsrail biliyor ki Suriye buraya kadar aşar. Ama 2011'den itibaren tabii mesela Şam rejimi düşerse ne olur sorusu dünyadaki birçok ülkeyle beraber birinci olarak İsrail'i düşündürdü. Yani çünkü ne olduğundan emin olduğu, reflekslerini çok iyi bildiği, nereye kadar gidebileceğini bildiği bir ülkeyle muhatapken 1973-74'ten itibaren, ama mesela diyelim ki Esed düştü mesela 2011-12 ve yerine diyelim ki farklı bir kadro geldi ya da halk geldi, mesela halkın kendi desteklediği bir kadro geldi. Bunlar mesela İsrail'e nasıl davranacaklar? Bu büyük bir bilinmezlikti.
Dolayısıyla Golan Tepeleri İsrail'in vazgeçemeyeceği bir stratejik nokta. Yani zaten 1967'de işgal gerçekleştirdikten sonra Mısır'la anlaştı, Sina'yı geri verdi. 1979 Camp David Anlaşması'nın en önemli parçası oydu. Ürdün'le bir anlaşma imzaladı 94'te. Mescid-i Aksa'yı, diğer yerleri işgal sürmekle beraber fiilen kontrolü, hamiliğini Ürdün'e bırakmış oldu. Lübnan'la savaş sürüyor. Yani bir gerilim sürüyor. Orada Şeba çiftlikleri var. Onlar hala Lübnan-İsrail arasında bir işgal noktası. Ama öbür taraftan Suriye ile mesela herhangi bir şekilde bir ilerleme sağlanmadı. 2004-2005'te mesela bir süreç başladı. Golan Tepelerini geri vermek karşılığında Suriye ile İsrail arasında kesin bir barış imzalansın. Hatta Türkiye de devredeydi. Sonra 2006'da Lübnan'a saldırdı İsrail. Süreci tekrar kendisi bizatihi baltaladı. Çünkü böyle bir şartı masada konuşmak bile İsrail'i geriyor. Tabii İsrail'in hedeflerinin Filistin'e ibaret olmadığını biliyoruz. Özellikle şu anda Netanyahu yönetimi revizyonist Siyonist dediğimiz bir akıma mensuplar ve onların fiili olarak bunu uygulamaya geçirmekte zorlansalar bile teorik olarak akıllarındaki İsrail'in sınırları şu andaki Ürdün'de kapsıyor. Şu andaki Irak topraklarına doğru ilerliyor. Kuzeyde Suriye'yi falan da içine alıyor. Hatta Anadolu'ya dayanıyor. Yani Siyonizmin farklı akımları var. Bunlardan en uçlarından bir tanesi, en böyle sınır tanımayan akımlardan bir tanesi şu anda Netanyahu'nun da mensup bulunduğu revizyonist Siyonizm. Yani İsrail'in sınırlarının sadece nehirden denize kadar, Batı Şeria ile Akdeniz arası kadar değil, bunun çok daha ötesi olduğunu savunan bir anlayış. Dolayısıyla Golan Tepelerine zırhların yerleştirilmesi ve burada bir hazırlık yapılması elbette bize çok haklı gerekçelerle İsrail'in niyetinin işgali çok daha ötelere götürmek ya da en azından bu noktalarda bir saldırı düzenleyip hedef saptırmak olduğunu düşündürüyor ki bu noktada oldukça ikna edici deliller mevcut. Tabii böyle bir barış anlaşması yapılması durumunda İsrail ile Suudi Arabistan arasında birinci oynayacak olan denge bölgede Ürdün'ün bu bahsettiğim hamilelik rolünün aşılması olacak.